Bugün size şişle örgü örmeyi göstereceğim. Nasıl yapacağız? Bunun için ben siz daha rahat görün diye çok kalın bir şiş ve farklı renkte de bir ip seçtim. Aslında bu ip 6 milim için ince bir ip. Ama ben rahat rahat nasıl hareket ettiğimi görün diye bunu seçtim. Şimdi İpin şu uç kısmından gördüğünüz gibi böyle bir bayağı bir bırakıyorum. Ama bu yapacağınız şeye göre, mesela bere yapacaksanız daha az veya eldiven yapacaksanız daha az bırakabilirsiniz. Mesela kazak yapacaksanız daha çok bırakabilirsiniz. Hatta şu an ben sadece göstereceğim için daha az bırakabilirim. Şimdi ilmek atmayı göstereceğim ilk başta. İki şişimi yan yana tutuyorum. Bakın bunu kendime doğru çeviriyorum parmağımı. Yani ipi doladığımı düşünürsek de şu şekilde doluyorum. Sonra şu şişleri bırakayım da öyle göstereyim. Daha rahat olacak. Bakın. İpi üstünden geçirdim. Kendime doğru doladım. Sonra baş parmağımın altından geçirdim. Üstünden geçirdim. Ve bunda şu işaret yüzük parmağımı orta parmağımı sıkıştırdım. İki şişimi yan yana tutuyorum. Her zaman bu şekilde. Bakın şu alttan geçiriyorum. Baş parmağımda. Şurada bir üçgen oluştu ya. Bakın şu altta, bu üstte. Sonra şuradan geçiriyorum. Ve buradan çıkarıyorum. Tekrar buradan alttan geçiriyorum. Ve ilmeğimi oluşturdum. Yani şu uç kısmını çekiyorum. Bakın şurada. Şunu çekiyorum. Bakın bunu bıraktım. Bunu çekiyorum. Hiç şu sıkıştırdığım ipi bırakmadım. Şimdi ilmek atma bu şekilde. Sonra bu şişin birini çıkardım. İlk ilmeği tersten alıyorum. Yani şu arkadan öne doğru alıyorum. Ve örmeden alıyorum. Bunu alırken de şu ip benim tarafımda oluyor. Yani şişin bana bakan kısmında. Bunu alıyorum. Bakın tersten. Örmedim. Bu çıkabilir. Ona takılmayın. Ona izin vermiyorum bu tarafa geçmesine. Şimdi düz örgü nasıl örüyorum? Bakın. Şuradan battım. Şişin arkasına doğru. Bunu doladım. Ve içinden geçirdim. Bakın. Şu şişin arkasına doğru çıkıyor ucu. İp, şuradaki ip bu şişin üstünde. Ve çıkardım. Bu düz örgü oluyor. Bu şekilde. Şu ip de şu şişin ucu hangi tarafa çıkıyorsa ip o tarafta olmalı. Böyle aklınızda tutabilirsiniz. Bu düz örgü oluyor. Ve tersten şişin ucu bana doğru çıkıyor. Örmeden alıyorum. İlk ilmeği her zaman örmüyorum. Nasıl örüyordum? Düz örgüyü bu şekilde aldım. Düz örgü bu şekilde. Hep düz örerseniz veya hep ters örerseniz ortaya çıkan modelin ismi haroşa oluyor. Çevirdim. Bir sıra daha örelim. Haroşayı da görmüş olalım. Bakın çıkardım. Düz örüyorum. Tersini çevireyim. Bir tane daha örersem iki sırada bir diş oluşuyor. Haroşanın dişi. Fark ettiyseniz ilk ilmeği hiç örmedim. Çünkü ilk ilmeği örmeme sebebimiz de kenarlarının düzgün olması. Ördüğün zaman kenarları düzgün olmuyor. Kenarların düzgün bir şekilde büyümesi için ilk ilmeği hiç örmüyorum. Şiş ören herkes zaten bilir. Bakın. Şunların her biri bir haroşa dişidir. Hep ters örerseniz de haroşa oluşur. Hep düz örerseniz de şu haroşa dişleri oluşur. Şimdi gelelim ters örgüye. Şimdi bu düzdü. Yüz diyenler de var. Artık hangisini derseniz. Ters örgü.
İlk ilmeği her zaman kendime doğru aldım. Bu sefer bu ip bu tarafta kalıyor. Düz örgüde ne yapıyordum? Bu tarafa atlatıyordum ve şu şekilde örüyordum. Ama şimdi ters öreceğiz. Terste ip benim tarafımda. Bakın bu şekilde benim tarafımda. Ve şu ilmeğin bakın şöyle arkasından alıyorum. Yani şöyle arkasını gösterirsem şuradan kendime doğru çıkarıyorum. Bakın. Sonra ipi şişin üstünden dolayarak geri çıkarıyorum. Bu ters örgü oluyor. Şişin ucu bu sefer bana doğru çıkıyor. İpi doladım, çıkardım. Bu da ters örgü oluyor. Biraz alıştırma yaparsanız, küçük bir tutacak bez gibi bir şey örerseniz çok çabuk alışırsınız. Bakın bana doğru çıkıyor. Üzerine doladım. İlk başta bunu çıkarmakta zorlanabilirsiniz tabii ki. Ama tamamen alışmakla alakalı, çok kolay. Şimdi geri döndüm. Bu tarafı düz yapacağım. Bakın şurada gördüğünüz, bakın şurası haroşoydu. Burası düz oldu. Çünkü bir sırayı ters, arkasına geçtiğinizde bir sırayı düz örerseniz şu kazaklarda kullanılan klasik düz modeli elde etmiş olursunuz. Şimdi bu sırayı düz örelim mesela. Bakın öğrendiğim gibi düz örüyoruz. Bu şekilde. Arkasını tekrar ters öreceğim ki kazaklarda, hırkalarda kullanılan şu düz modeli yapmış olacağız. Bir sıra ters, bir sıra düz ördüğünüzde bu oluşmuş oluyor. Bakın ters örüyorum. Doladım, gönderdim. Bu şekilde. İşte böyle. Bakın. Şurada 2 diş haroşa yaptık. Şurada düz örgü yaptık. Bakın düz tarafı burası oluyor örgünün. Düz ve ters ördüğünüzde kazak için. Örgünün düzü dersen yani mesela düz ördüğünüz taraf bu sıra olarak. Mesela şimdi ben şu tarafa doğru gideceğim. Bu taraf bana bakıyor. Demek ki ben düz örgü yapacağım. Ama şu taraf bana bakıyor olsaydı ters örgü yapacaktım. Yani şişin şu ucu şu konumdayken örgü bu tarafta olsaydı ters örecektim. Bakın ters örgü de bu şekilde gözüküyor. Haroşa ile ters örgü karışmıyor. Benziyor gibi aslında ama haroşa daha kalın ve daha çok ip topluyor. Daha yavaş büyüyor. Zaten ördüğünüzde yakından kendiniz de göreceksiniz. Şimdi şişle örgü örmenin temeli budur. Düz örgü ve ters örgü. Şimdi şiş örmenin temel kuralı budur. Düz örgü, ters örgü. Hep düz veya hep ters ördüğünüzde de haroşa olur. Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz şeklinde de kazak, hırka vesaire lastiklerini yapabilirsiniz. Düz örgünün püf noktaları bu kadardı. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Şimdi bu örgüyü öğrendiğimize göre artık her şeyi örebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.